Öncelikle önümüzdeki ikiyüzlülüğe dikkat çekmek isterim. Bu toplantı dünyanın terör sponsoru, bir numaralı terör sponsoru tarafından düzenlenmesi için çağrıda bulundu. Bu da İran İslam Cumhuriyeti. İran, Husi'yi, Hizbullah ve Hamas'ı kullanarak İsrail'i ve sivillerini tüm bölgelerden hedef almakta. Ve geçtiğimiz hafta Druze köyünde İran tarafından verilen bir roket 12 çocuğu öldürdü ve 30'dan fazlasını da yaraladı. Hizbullah'a karşı bir kınama yoktu ve İran'ın onlara yönelik verdiği desteğe yönelik bir kınama yoktu. Duyduğumuz tek şey iki tarafa da bir ihtiyat çağrısı. Burada yine Birleşmiş Milletler üyesi olan demokratik bir ülke bir terör örgütüyle eşit tutulmakta ve bölgedeki istikrarsızlık iki tarafa ihtiyat çağrısında yapılarak değil, terörü ortadan kaldırarak gerçekleştirilebilir. Ve geçtiğimiz gece Hizbullah komutanına yönelik bir saldırıda bulunduk. Elinde kan olan bir adamdı bu ve bu kişi futbol sahasındaki katliamdan sorumluydu ve geçtiğimiz 9,5 ay boyunca yapılan saldırılardan da sorumluydu. 6.000'den fazla roket fırlatıldı, yüzlerce insansız hava aracı saldırıda bulundu, binlerce bomba atıldı ve İsrailli siviller öldürüldü. Aynı zamanda da Kuzey İsrail'de, İsrail'in kuzeyinde birçok İsrailli evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Şunu da hatırlatmak isterim. 1900'lü yıllarda Beyrut'ta Amerikan askerlerine ve Fransız askerlerine yönelik düzenlenen saldırıda birçok asker ölmüştü ve bu askerler de Hizbullah tarafından öldürülmüştü. Biz kendimizi terör örgütlerine karşı koruyoruz. Biz kendimizi bu saldırılara karşı koruyoruz. Ve biz kendimizi savunmaya, vatandaşlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Dünya da bizi desteklemeye devam etmeli ve Hizbullah'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyması çağrısında bulunmalı ve İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılarına son verilmesi çağrısında bulunulmalı. Önümüzdeki dönemde İsraillilerin İsrail'e güvenli bir şekilde dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Ve bu çağrıda bulunulmalı. Ancak aynı zamanda Hamas, Hizbullah ve Husi sadece yılanın başı İran'ın desteğiyle bunu engellemeye çalışmakta. İran 800 milyon dolar destekte bulundu Hizbullah'a. Buna roket teknolojisi, anti-tank cephanesi ve insansız hava araçları da dahil. Ve Hizbullah İsrail sivillerine karşı bu silahları kullandı. Buna yıllık 200 milyon dolardan fazla Hamas'a ve İslamik Cihat Örgütü'ne de ödeme yapılmakta geçtiğimiz 9 ay içerisinde ve bu destek Gazze şeridinde İsrail tarafından ele geçirilen silahların %80'inin İran tarafından verildiğinin gösterilmesiyle ortaya konuldu. İran bunu küresel olarak gerçekleştirmek istiyor. İran vekillerini kullanarak İsrail'in haklarını ihlal etmekte. Ve onların amaçları, İran amaçlarına ulaşırsa nükleer silahlara da sahip olacak. Bu konsey, İsrail'i vatandaşlarını korurken, suçlamaya devam ederken, Ayetullah, İsrail'i ve vatandaşlarını dünyanın yeryüzünden silmeye çalışmaya devam ediyor. Ve aynı zamanda dünyanın ticaret kanallarına da saldırılarda bulunuyor. 7 Ekim katliamını da onlar desteklemişti. Hamas, Husiler ve Hizbullah, İran'ın dünyaya karşı düzenlediği saldırılarda sadece birer piyon. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına da uymamaktalar. 7 Ekim'de Hamas'ın korkunç saldırısına karşı kınama nerede? Husilerin, Hizbullah'ın saldırılarına karşı kınamalar nerede? Sayın Güvenlik Konseyi üyeleri, Güvenlik Konseyi'nde burada çatışmaların büyümesinden bahsettiniz ancak İran'ın çatışmaların büyümesinin kökü olduğunu belirtmek isterim. Geçmişe dönelim. O zamanki Genel Sekreter Han Ki-moon
Osama Bin Laden'in öldürülmesini kutlamıştı ve bunun terörizme karşı küresel ortak savaşımızda önemli bir adım olduğunu söylemişti. Adaletin gerçekleştirildiğini ve uluslararası terörizme karşılık bir adım atıldığına söylemişti. Sadece 30 yıl önce, 13 yıl önce bu açıklamalar yapılmıştı. Neden bu konseyde bir değişim var? Elde edebildiğimiz tek sonuç şu: İsrail, İran terörüne karşı koyarken, vatandaşlarını korurken Birleşmiş Milletler bundan rahatsız. İran, uluslararası terörizmin sponsoru ve yıkım ve ölüm getirmekte ve bu yıkım ve ölüm hepimizi tehdit etmekte. 7 Ekim'deki katliamın ardından İsrail şehirlerine yönelik düzenlenen saldırılarla ve yüzlerce rehinelerde Gazze'de Hamas tarafından tutulmakta. Uluslararası topluma İran İslami Cumhuriyeti'ni suçları sebebiyle sorumlu tutulması çağrısında bulunuyoruz. Bu yüzden bu konseyin İran'ı kınamasına yönelik bir talepte bulunuyoruz. Aynı zamanda İran devrim muhafızlarını bir terör örgütü olarak tanımalı. Çünkü Orta Doğu'da ve dünyada koordine olarak saldırılarda bulunuyorlar. Teşekkürler. İsrail temsilcisine açıklamaları için teşekkür ediyorum.